Harekâni Hazretleri'nin mübarek sözleriyle beni incecik bir iple gökyüzünden assalar, üzerime dünyanın bütün sıkıntılarını yollasalar, kılım bile kıpırdamaz. Feta, canını Allah için verme derecesine ulaşandır. Feta, hizmet edendir. Ben yürürüm yâne yâne, aşık boyadı beni kâne. Fetalık, kendindeki Rabbi bulmaktır. Fetalık, kendi özüne gitmektir. Gör beni aşk eyledi. Kalp dirilmeden sen dirilsen de faydası olmuyor. Derde giriftar eyledi. İkindi namazı artık biraz sohbetlerin senin hayatında yer aldığı, bir dirilişin olmasından sonra bakış açının çok değiştiği, her şeyden memnun olma sanatını elde etmeye gayret ettiğin bir devri anlatıyor. Hayy İkindi namazın hakikati zaten kalbin hakikatidir. Hayy Çok büyük bir sevgi seli akıyordu içimden. 24-25 yaşımdan itibaren bunu kuvvetle hissettim. İlahilerde, şiirde, Müsri Niyazi Hazretleri'nin yahut bir güzel sözde içeri girip çok ağladığımı bilirim. O benim aşkın devremdi. Yani aşkın bende ağlamaya yönelttiği, bağırıp çağırmaya yönelttiği devremdi. Herhalde lise son sınıftayım. Okul birinciliğine çalışıyordum. O iddialı bir öğrenci. Çok komik. Şimdi çok komik geliyor. Matematik hocam bir gün durup dururken sen bir imtihana gelmemişsin. Otur, seni şu anda imtihan edeceğim dedi. Sonra öğretmen olunca elimizde bir kağıt bulunması gerek. Onun için yapıyoruz. Onu anladım ama o an çok iddialıyım. İlk defa hocama ben imtihan olmak istemiyorum dedi. Yani cevap vermek benim tavrım değil. Cevap verdi. Hocam hiç senden bunu beklemezdim dedi. Ben eve geldim, çok ağlıyorum. Batmayan günü aldım elime Samiha Ayverdi'nin. Ve dedim ki sen yanımda olsaydın dedim hocama, Kenar Fayazi. Ben bu ızdırabı hissetmeyecektim çünkü sen bana sarılacaktın. Ve seni görecektim dedim. Kitabı açtım. Her gün elimde olan kitap ve o güne kadar hiç görmediğim bir resimler bulundu içinde. Ve o zaman şunu anladım. Bu bana bir mucize değildi. Sadece şunu söylüyordu. Al, şeklim sana yetecekse al resmimi. Ama buradaki önemli olan benim şeklim değil, manam. Sen o manaya yönelirsen bana da ihtiyaç duymayacaksın. İşte onu hissettim. Yani lise son sınıftaydım. Sonra aşkın geçtikçe çoğaldı. Cemalnur Libya'dan döndüğünde o çok severek ve vazife bildiği öğretmenliğe bıraktığı yerden başlayacaktı. İç dünyasında ise ruh uyanmış, kalp dirilmiş, sıra ezeli ve ebedi birliğe gelmişti. Libya'ya gitmeden bir sene önce ben başladım öğretmenliğe Güneş Koleji'nde. Bir sene özel okulda öğretmenlik yaptım. Beni çok tatmin etmedi özel okul. Ve onun üzerine Libya'ya gittik. Dönüşte benim resmi okula tayinim çıktı. 2 okuldan birini seç dediler. Pendik Lisesi veyahut Cumhuriyet Lisesi Bağlarbaşı.
Baktım tabii ki şartları en müsait olan Cumhuriyet'te. Orası nasipmiş. Çok öğrencim geldi bu yola. Ve ben orada kimya öğretmenliğine başladım. Çok gençtim. Çocukların yazdığı yıllıklarda benim en çok kullandığım cümlenin bilmem anlatabildim mi olduğunu söylerler. Bir de yetişiş var. Yani o yetişiş değişmiyor. Bana biraz sert hoca ol derlerdi. Ben biraz yumuşaktım. Yani öğrencilerime sorsanız beni Celal'le bulmazlar. Çok yumuşaktım. Bir seferinde artık dediler ki sınıf çok kötü Cemal, lütfen bak sert gir. Ben de çok sert girdiğimi düşünerek birkaç hafta böyle sert konuştum filan. Sonra bir sözlü yapıyorum. Bir kızın yanına oturdum. Tahtaya birini kaldırdım. O dersi anlatırken kız bana dedi ki, hocam dedi, çok merak ediyorum dedi. Sizin gibi yumuşak başka hoca var mı bu okulda dedi. Ya dedim hiç pozum geçmemiş yani. Demek ki insan olduğundan farklı görünmeye çalışması komik oluyor. Ben 15 yaşındaydım. Yani hesapladım işte 40 sene olmuş. Ablam benden 2 yaş büyük. Ona kimya çalıştırmak için gelmişti. Bizim eve kadar gelmişti. Etrafındaki herkese hocam çalıştırırdı. Kimya hocası olduğu için üniversiteye o hazırlardı. İlk defa o zaman gördüm hocamı. Yani böyle ilk göze çarpan da çok beline kadar simsiyah saçları vardı. Böyle çok son derece güzel birisi girdi içeri böyle. Bir sene sonra Samiha anne gençleri toparlayıp Cemal Nur ablayla tanıştırdı bizi ve onunla beraber ders yapmamızı istedi. İlk dersler o kadar tam Mesnevi üzerine değil. Hocam böyle güzel sözler, manalı şeyler, metinler bulup mesela onları okurduk, hepimiz düşüncelerimizi anlatırdık. Böyle hepimizin katıldığı bir şey gibi, bir sohbet gibi. Hani biraz da kaynaşalım diye herhalde. Daha sonra işte hocam başka bir grupla Mesnevi çalışmalarına başladı. İşte hocam okurdu, sırayla açıklatırdı. Sen açıkla, sen açıkla diye. Bize söylemesin diye böyle kenara köşeye saklanırdık. Çok yumuşak, öğretmendi, işte abla, can dostu. O dönemlerde hep sırf ders yapmadık yani hocamla biz sinemaya giderdik. Mesela sinemayı seyrederken bir yandan bize onun manasını izah ederdi. İçindeki hakikat onu bu sorgulamada cevap vereceğim dedi ve davet etti. Yani bu kadar acısının içinde Allah bana gel dedi. İşte acılar insanı Allah'a götürür ve orada Allah sorgulara cevap verecek. Buraya kadar var mı sormak istediğiniz bir şey? Peki devam edelim. İşte adalara giderdik, modalara giderdik beraber. Kalamış'ta mesela gitar akşamları olurdu. Oraya giderdik hocamla. Yani hem maddi hem manevi her türlü hep beraberdik çok şükür. Çok güzel hikayelerim var okulda. Öğrencilerimi alır konserlere götürürdüm. Bir hafta klasik Türk müziği konserine, bir hafta klasik Batı müziği konserine. Uyurlardı ama dinlerlerdi. Öğleden sonraları bedava üniversite kursu yapardım. Çok zevk alırdım onlara çünkü birçoğunun maddi durumu iyi değil. Dostluk, arkadaşlık, kardeşlik. İlk seneler okul çok yadırgadı beni. Aleyhimde bir sürü konuşma oldu. Çünkü çok çocuklarla bir aradayım. Okula devam ders veriyorum, bedava ders veriyorum. Pek alışılmamış böyle. Millet zaten parayı bile az buluyor, çok kızıyor. 5 sene sonra müdür bey gelip biz hocamızı hiç tanıyamamışız dedi. Ama o 5 sene gerçekten ben gelip babama, baba yel değirmenleriyle savaşıyorum, İnan bana dediğimi hatırlıyorum. Babam da darılma dayan, sonunda mutlaka anlatacaksın, anlatmak istediğini demişti. Hakikaten de öyle oldu. Sonradan artık çok aşırı sevgi, saygı ve güzellik zuhur etti.
Öğretmenler aramızda çok güzel bir birlik zuhur etti. Ama ben çok dersler de aldım. Bir kere katiyen dedikodulara karışmamaya dikkat ederdim. Bir kere ya öyle mi dedim. Bir kere hayatımda. Yanındaki arkadaşım bak sen de kabul ettin demek ki doğruymuş bu dedikodu. Yani o kadar Allah korusun başkasının hakkında konuşmak yanlış ve birleştiricilikten uzak bir şey ki onları öğrendim. Yani herkesin her şeyi yapabileceğini öğrendim. Herkese mesafe koyma gerektiğini öğrendim. Özellikle arkadaşlar konusunda. Yani çok güzel bir öğretmen-öğrenci ilişkim oldu. Bir arkadaşım o sohbetlere devam ediyordu. O bana anlattı. Dedi ki, yani dedi ben bir yandan psikiyatriste gidiyorum. Bir de beni bir sohbete götürdüler. Psikiyatristin söyledikleriyle birebir aynı şeyi anlatıyorlardı. Sohbet yapan hanım dedi. Sadece başka kelimelerle ifade ediyordu. Mesela aklımda kalan işte belayı bal yapmak. Bu hiç kulaklarımdan gitmiyor. Belayı bal yapmak. Yani müthiş bir cümle gibi gelmişti bana o zaman. Ben de bir merak uyandı yani. Ben de gidip dinlemeliyim bu sohbeti. O zaman tabii halka açık değil. Bundan 23 sene evvel falan. Ben gittim. 15'te bir falan olan sohbetler ve ev ortamında, her seferinde başka bir ev ortamında yapılıyor. Ben oraya affedersiniz. Ve her seferinde böyle oluyor. Belki kaç kez anlattım bunu. Kenan Faizitler'in bir şiirini şerh ediyordu hocam. Hayatımda hiç bu cümleleri duymamıştım. Hep bu ses olmakta kalbimde tanin, ahı dilsuz ile etmekte enin. Ya Rifai, can da sen, canan da sen, vuslatın etsin beni daim emin. Bir de şundan bahsetmişti hocam. Yavuz Sultan Selim'in sol kulağında bir küpe olduğunu. O devirde de küpeyi takanların sadece köleler olduğunu. Onun da bunu takarak ben de Allah'ın kölesiyim ifade etmek istediğini söyledi hocam. Pişi çeşmimden o dem oldu nihan, bende takat kalmamıştı, gitti can. Kendime gelmez olaydım, gelmişim, bir bu rüyaya feda olsun cinan. Bir de çok ağladığımı hatırlıyorum. Beni götüren arkadaşıma sordum. Bittikten sonra dedim ki ben okuyayım, ben bunları hiç duymadım. Ama çok yakın hissediyorum bu ilme. O da dedi ki ben bilmem, hocaya sormak lazım. Yani herkese başka kitap tavsiye etti hocam. Ondan sonra dedi ki ona kitap lazım değil dedi. Onun gözündeki yaş ona yeter dedi. Sabahları da normal hayatında sohbetler, dersler çok yoğun olursa hadi hep beraber bir yemek yemeye gidelim der. Birlikte yemek yemeye gideriz, alışveriş ederiz. Sonra öğrencilerin doğum günlerini asla unutmaz. Onlara çok uygun, zevkli hediyeler seçer. Çok şık pastalar, sofralar hazırlar. Şahane yemek yapar. Mevlevi mutfağı da yemekle çok alakalıdır. Yani Mevlevi tarikatı. Bazı yollarda benim için hem bir terapi, hem insanları yedirmenin zevki, hem dua ederek yaptığım bir hizmet. Bütün manevi çalışmalarıma ve maddi çalışmalarıma ara verdiğim ve dinlendiğim bir devreyi
anlatıyor. O bakımdan ben çok seviyorum yemek. De biliyorsun mesleken de kimyacı olmak, biraz şeyleri birleştirmek hoşuna gidiyor insanın. Değişik bir şey bulmak. Doğru, biraz tuz biber koyalım Belgin'ciğim. Hep okurum. Hazreti Fatma'nın eli olsun derim. Sıhhat afiyet versin derim. Mesela hocamın bir sözü var. Ben yemeyeyim demişler, hiç yapmazlar. Demişler ki niye yemiyorsunuz? Çünkü dedikodu yapılmış bu yemek yapılırken demiş. Genelde hep pozitif, güzel bakmak. Ben zaten her şey için öyle. Günümüzü güzel yapan bizim bakışımızdır. Çok az yiyebiliyorum. En sevdiğim şey yedirmek. Yedirmeyi çok seviyorum. Çok zevklidir. Hocam her şeyde çok öncü. Yani yemekte öncü, giyimde, gezmede sofraları çok lezzetlidir. Çok şıktır ve herkes hem maddi hem manevi beslenmek için can atar onun sofrasında yer almaktan. Çok güzel ev dekorasyonu yapar. Renkleri çok güzel birleştirir. Allah'ın isimleri gibi her şey öyle bir birlikte sunar ki şaşırırsınız. Yeni evlenen bir çift ya ev döşeyen bir öğrencisi olduğu zaman onun evini birlikte döşerler, renkleri seçerler, hatları seçerler, birlikte asarlar, yerleşmesine yardım eder. Yani dört dörtlük bir hocadır. Efendim bu evin en kıymetli şeyi şurada yukarıda gördüğünüz sakalı şerif. Hazreti Peygamber'in sakalı şerifi o kutunun içinde 40 tane ipek mendilin içinde sarılı halde duruyor. Tek bir kıl. Ve o vitrinde gördüğünüz her şey Kenar Rıfai Hazretleri, Ahmet Er Rıfai Hazretleri, Kabe, Sami Anne gibi mübareklere ait şahsi eşyalardır. Bu Kabe'den alınmış bir örtüdür. Kenar Rıfai Hazretleri resmi şerifi, babamın özel yazdırdığı o devrin en büyük hattatına yazılar, el yazıları. Şu çok önemli bir yazı, tertibi itibariyle Allah'ın isimleri yazıyor. Orada görülen resim Kenar Rıfai Hazretleri'nin odasını anlatan ve benim cüce olan yeğenim, ressam olan yeğenim tarafından yapılan bir resim. Kabe'den gene bir örtü var, küçücük. Ve yukarıda da Kenar Rıfai Hazretleri'nin şeyh olarak çektirdikleri bir resim var. Her şey Efendim'e aittir. Burada gördüğünüz Harekani Hazretleri'nin rüyada Cemal Nur'a verilsin dediğidir. O da çok özel. Onun dışında Sami Anne'nin hediyeleri annemle getirdiği, Semiha Cemal Hanım Efendi'nin Kenar Rıfai Hazretleri'ne verdiği hediyeler. Yani buradaki her şey manevidir. Bu yemek odası takımı üzerinde Kenar Rıfai Hazretleri'nin oturdukları bir yemek odası takımıdır. Aynı zamanda Atatürk'ün de oturup yemek yediği bir yemek odası takımıdır. Ben çocukları çok severdim. Onlar da, yani bir kere size şöyle anlatayım. Bir hocaya kızmışlar. Çünkü onlara geri zekalı demiş. Bana şikayet etmeye başladılar. Ben şikayet dinlemek sevmiyorum. Sonra durdum. Bazen ben de diyorum dedim. Ama siz bizi seviyorsunuz dedi. Yani söylediğim kelimeye bile dikkat etmiyorlar. Çünkü sevgi her şeyi, her negatif şeyi yok edebiliyor. Sevgiyle söylenen şey yanlış dahi olsa onun söyleniş tarzı çocuklar üzerine farklı etki yapıyor. Şunu öğrendim, yani 20 senelik öğretmenliğim boyunca hiçbir zaman öğretmen olmuyorsunuz. Hep öğrencisiniz. Cemal Nur Hoca anlatılmaz ki, yani Cemal Nur Hoca bir derya, çok büyük bir derya. Bizler de onun deryasından böyle
azıcık ucundan da olsa faydalanmaya çalışan öğrenciler olmak için çabalıyoruz. Müthiş bir insandır her şeyden önce. Herkese iyiliği dokunur, herkese hep öğrencilerin üzerindedir eli. Hiç kimsenin bilmediği şeyleri mutlaka Cemal Nur Hocam bilir ve yardım eder. Sağ olsun. Geçmişte yaşamış olduğum sıkıntılı hayatımdan bir tanesi de bar ortamında çalışıyordum. 14 sene, 15 sene boyunca orada çalıştım. Başıma tabii ortamlar, gece alemlerinin sıkıntılarını da yaşadım. Hiç suçum olmadığı halde cezaevine girdim. Başkaları vurdu. Tabii daha sonradan beraat ettim, suçumun olmadığı anlaşıldı. O kötü zamanların içinde dediğim gibi bir telefonla, sadece bir telefonumla, Cemal Nur hocamızın bir telefonuyla şu andaki hayatıma geldim. Şimdi kendimle geçmişteki Tarık'ı kıyasladığım zaman en ufak bir şey olduğunda parlıyordum. Yani birileriyle kavga etmeye çalışıyordum. Yani çünkü ben bir insanım. İnsan dediğiniz zaman bir etkiye tepki vermek zorundadır. Ve hocamıza bakıyorum, kim ne söylerse söylesin, doğrudur efendim, doğrudur efendim deyip hep bu şekilde konuyu kapatır. En sonunda ben hani şaşırdım, dedim ne olacak, nasıl olacak diye. Şimdi artık birileri bir şey yaptığı zaman ben böyle yapıyorum. Haklısınız diyorum. Çünkü hocamız bize şunu öğretti. Yapan, yaptıran Allah. Öğrencilerinizden öğreneceğiniz çok şey var. Her sene size bir şey katıyor. Onun için ikinci bir şey de öğretmen olunmuyor, öğretmen doğuluyor. Yani doğuştan öğretmen olmak lazım. Annemin antika büfe kapağının sesi olsa da tebeşirle ilkokulda nasıl öğretmenlik yaparak ders çalıştığımı anlatabilse. Demek ki o zevk benim içimde ta ilkokuldan beri var. Üniversitede de hep anlatarak öğrenirdim. Birine gösterdiğiniz bir sevgi sözü, bir cümlesi orada Allah aşkını uyandırıyor. Peygamberin hakikatini uyandırıyor. Peygamberin nedir derseniz bana, baştan aşağı aşktır. Yokluk çünkü. Enerji çünkü. Dolayısıyla siz kendi çapınızda ondan bir enerji alıp etrafa gönderdiğiniz zaman onun adı giriyor buraya. Bir de tabii Muhammed kelimesi İslam'ın gelmesi gereken en üst noktayı anlatıyor. Hamd. O da Allah'a aittir. Her şeyden memnun olmak. Yani aşk eşittir memnuniyet yaratıyor. Güzellik yaratıyor. Nasıl bakıyorsanız öyle görüyorsunuz. Bütün mesele orada. Yani öyle demiş ya şair, güzellik sende değil benim gözümde demiş. Ben bakıyorum sana çünkü. Bir de güzele güzel demem, güzel benim olmayınca diyor. Orada benim olmak kelimesi yok aslında. Yani benim gördüğüm gibi olmak var. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol der Mevlana Hazretleri Mesnevisinde. Cemal Nur 25.700 beyitten oluşan o ünlü mesnevi ile tanışınca kendini bulmaya başlar. Tasavvuf sadece ilim değildir. Tasavvuf ilmi keşfetme sanatıdır. Yaşadıklarını, gördüklerini gönlüyle kabul etme, üstüne mühür vurma ve onları anlama ve onlara benzeme sanatıdır. Tasavvuf aklın bilgisi değildir. Akıl yol göstericidir ama tasavvuf ondan ötedir. Tasavvuf miracın bilgisidir. Allah'la peygamberin birbirini bildikleri anın bilgisidir. Tasavvuf birleştiricidir. Tasavvuf aşktır. Gelip anneme Nietzsche'yi, Schopenhauer'ı anlattığım, çok etkileniyorum onlardan dediğim. Özellikle Sartre'dan, Simone de Beauvoir'den, bir feminist anlayıştan zamanlar oldu. Sonra dedim ki bunlar ne kadar güzel insanlar. Kim bilir ne kadar güzel yaşamışlardır. Benim gibi karamsar olmamışlardır. Açıyorum, Nietzsche delirmiş. Sartre kendi felsefesini reddetmiş. Simone de Beauvoir öyle. Schopenhauer eğer intihar edebilseydim ederdim. Dünyaya hiç değer vermiyorum diyor. O zaman gittim anneme yapıştım.
hiç mi dedim bana birini gösteremiyorsun? Yaşadığını ve söylediği aynı olan ve mutlu olan birini Mesnevi'yi elime verdi. İşte Mesnevi ile tanışmam öyle oldu. 17-18 yaşındaydım. Daha önce tabii Mesnevi biliyorum. Sami Anne'nin eserlerini okumuşum. Ama iç yüzüne girmemişim. İlk defa Mesnevi'ye el attım. Şerhli Mesnevi o zaman yeni basılmıştı. Çok da kabahatli değiliz çünkü daha önce kitaplar da yoktu elimizde. Ve ben böyle ağzım açık okumaya başladım. Okudukça hayatım değişmeye başladı. Sonra 20'li yaşlarımda Sami anneciğim, Cemal Nur sen okuduğun bu Mesnevi'yi etrafa da anlat dediler. İşte o zaman ben kendilerine efendim sizin gibi bir sultan varken benim gibi hiçbir şey bilmeyen bir kul nasıl anlatır dedim. Çok güzel 2 hikaye anlattılar. Bir tanesi biliyor musun Cemal Nur dediler. Kadının biri çocuğu dama çıkmış. Hazreti Ali'ye gelmiş. İndirir misiniz damdan demiş çocuğumu. Tabii demiş Hazreti Ali. Bir çocuk yollamış yukarıya. 2 çocuk anlaşmışlar, damdan inmişler. Kadın demiş ki niye siz gitmediniz? Herkes yaşıtıyla terbiye olur demiş. Yani buradan anladım ki sen ağzını aç ben senden konuşacağım. Ama sen yaşıtlarısın ve sen etkilersin. Onun üzerine çok zevk aldım tabii. Baş üstüne dedim. Asuman'ın arkadaşlarıyla başladık. Asuman da o sırada Cerrahpaşa'ya girmişti. Ve onun doktor arkadaşlarıyla biz Mesnevi okumaya başladık. Ben de çok zevk alıyorum. Onlar da çok zevk alıyor. Sonradan benim liseden öğrencilerimden de katılanlar oldu Mesnevi'ye. 10 sene kadar böyle gittikten sonra, evet evlerde okuyordum. Beraber okumaya başladık. Aynı dönem benim üniversiteden birkaç arkadaşımla birlikte bizim evde başladık. Fakat sonra benim mecburi hizmetim falan araya girince ben ayrıldım gruptan. Sonra Cemal Nur tabii birebir de ders alarak işi eğitmen haline gelebilecek hale getirdi. Mesleği öğretmenlikti Cemal Nur'un ama öğrenme aşkı hayatından hiç eksik olmayacaktı. 10 sene böyle gittikten sonra hocamın büyüklüğünü anlatmak istiyorum. Bana dedi ki, şimdi ben sana Hayri Hoca'yı yollayacağım. Senin çocuklarına Kur'an öğretecek. Şimdi bende bir telaş başladı. Hep aşk okuyoruz ya Mesnevi'de. Kur'an'da da yapıyor. Ay biz nasıl buradan buraya geçeceğiz? Bize ne öğretecek Hayri Hoca? Ve yani hayatımda beni en etkileyen hocalarımdan biridir. Hatta başında gelir. Şu kadarcık bir beyefendi. Kerim'in de İstanbul Erkek Lisesi'nde din dersi hocası. Evet, geldi. Tabii yani işte şehadet ederim. Niye dedi şahitlik ediyorsun dedi. Biliyorum, eminim, seviyorum. Eminim ki Allah birdir demiyorsun. Şahidim ki Allah birdir. Ne demek dedi. Biz 10 senedir Mesnevi okuyoruz da işin elif bağısını anlamamış, öğrenmemişiz. Dedi ki eğer her yaratılmışta Allah'ın bir ismini görüp hürmet etmiyorsan Müslüman değilsin. Biz hiç böyle bakmamışız. Kendimi bir şey zannetmemi yok edecek şekilde bana Kur'an hocası yolluyor. Hem diyor ki hiçbir şey bilmiyorsunuz, bak öğrendim sanmayın. Yani oyalandınız, zevk aldınız, şimdi işin hakikatine geç. Ve 5-6 sene vefat edene kadar, çok genç vefat etti Hayri Hocam, 49 yaşındaydı. Çok büyük bir birlikle yani, çok büyük birlik ve beraberlikle Kur'an öğrendik. Ben dizinin dibine otururdum. Hatta Allah beni affetsin.
Hani biri vefat etse de duası olsa da gidip Hayri Hoca'dan bir şey daha öğrensem diye o vaziyetteydim. Allah iki cihanda razı olsun. Eşi beni çok severdi. Ve ben gider gitmez koş Cemal Nur. Sana daha öğreteceği çok şey var derdi. Ben eteğine oturur, o akıtır. Ben ağlayarak dinler. Böyle bir devre yaşadık. Hayatımın en güzel seneleri. 5-6 sene, belki biraz daha fazla. Dizlerine kapandım. Dedim ki ben eksiğim dedim. Cahilim dedim. Hata yapabilirim. Sizden uzaklaşabilirim ama siz beni bırakmayın dedim. Sarıldı sımsıkı. Bırakmam dedi. Hiç bırakmadı. Öyle bir akitleşmeyle başladı çok şükür. O dönemde Cumhuriyet Lisesi'nde hocalık yapıyordu hocam. Okuyordum üniversitede, henüz 3. sınıftaydım. Gerçekten aradığımı bulduğumu hissettiğim dönemlerde Cumhuriyet Lisesi'nde hocalık yapıyordu ve hiç durmuyordu. Yani gerçekten hiç durmuyordu. Yetişmek mümkün değildi. İhtiyacı olan talebelere dersler veriyordu, kimya dersleri veriyordu. Bilabedel, ücretsiz sınava hazırlıyordu, üniversite sınavlarını hazırlıyordu. Yani takip etmek mümkün değildi. Yani uzaktan benim okurken gördüğüm kadarı bile üst seviyede bir çaba ve gayretti. Tamamen kendini adamış bir insan görüyordunuz karşınızda, hizmete adamış bir insan. Duayla halloluyor her şey. Sonra beraber hizmet, el ele verelim. El ele verirsek çok iş başarılıyor. Mesnevi yıllardır elinden hiç düşmemişti Cemal Nur'un. Lakin okumak kafi değildi. Anlamak gerekti. Samiha anne onu Mesnevi'nin manasını öğretecek bir öğretmene yönlendirdi. Sami annem çok mühim bir şey söylediler. Şimdi Mesnevi öğrenmeye başladı dediler. İnanılır gibi değil. Ben 20 sene yakındır Mesnevi çalışıyorum. Öğretiyorum, öğreniyorum. Hayır dediler. Şefik Can Hoca'nın en yakın dostu ve Mesnevi'yi yazan Nermin Hoca. Muazzam bir alimdi. Kendisi Farsça, Arapça, zaten edebiyat hocası. Dünyada en iyi Yahya Kemal'i bilen, Mehmet Akif'i bilen el yazılarından ve Mesnevi'yi çok iyi bilen. 6 cilti o yazmış Şefik Can Hoca'nın. Bir hocaydı ve biz büyük bir aşk yaşadık hocamla. O şöyle derdi, keşke beynimden bir boru olsa da Cemal Nur, ölmeden bütün bilgilerimi sana aktarabilsem. Öyle bir hocaydı ve ben ondan akademik çalışmayı öğrendim. Yani bir kelime sorduğumda o kelimenin cevabını çok iyi bildiği halde Nermin Hocam 10 tane lügat açar ve lügattan bana o kelimenin manasını anlatırdı. 6. cilt bitti, yazma bitti, o sene vefat etti. Bütün bugüne kadar şerh edilmiş Mesnevilerin hepsini açtık. Ziya Paşa'dan tutun, işte artık neler varsa hepsini açtık. Hepsini tek, çünkü biri ilmiyi anlatıyor, biri aşkı anlatıyor. Hepsini tek tek 6 cilt çalıştık. Ve ben çıktığım zaman Nermin Hoca'nın evinden kuşlar böyle hep birden uçarlardı. Derdim ki beni anlatıyor bu kuşlar. O kadar mutluyum ki o içimdeki kıpırdayı ve mutluluğu anlatıyor bu kuşlar. Öyle bir zevkle 6 cildi bitirdik. 4-5 sene öyle çalıştık. Ehl-i Beyt mürşit olur, başka olmaz diyordu. Ben hiç kendimi mıncıklıyordum, hocaya cevap verilmez, hocaya cevap. Sonra mesela Mesnevi'yi açıyoruz, Mevlana Hazretleri diyor ki, mürşitsiz hiçbir şey olmaz. Burada diyorum Mevlana Hazretleri, mürşit diye bambaşka bir şey anlatıyor. Siz ne dersiniz hocam diyorum. Birkaç ders sonra şöyle demeye başladı. Bir de sen anlat bakayım burayı nasıl anladın. İşte o beraberlik muazzam bir şey doğurdu. Elektrik ve anlayışı açtı, idraki açtı.
Bu arada bana yaptığı bozalarla patlıcanlı böreklerinde zevkini unutamam yani. Ben geleceğim diye ne seviyorsam onları yapardı. O da çok mutlu olurdu ve çok otoriterdi. Bir gün gitmesem kıyamet koparırdı. Bütün hızıyla gidiyor ve bu bir hizmet oku. Biz arkadan yetişmeye çalışırdık. Yani hocamın hızına yetişemezdik. İnanılmaz bir gayret, inanılmaz bir tempo. Hiç nefes almadan. Kendi için ayrılmış bir zamanı var mı diye sorabilirsiniz. Kendi için ayrılmış bir zaman yok. Yani şu an mesela hocam daha sağlıkları eski zamanlara göre müsaade etmiyor bu kadar koşturmaya, bu kadar seyahate. Ama hocamın hizmeti bitti mi bitmedi. Nefes almakta zorlanıyorlar ama her gün yemek pişiriyorlar. Kim varsa, yakınında her kim varsa, oturtacak, doyuracak adam sayısı az mı geldi? Konu komşudan çağırıyorlar. Apartmanda hep talebeleri kaldığı için bu bunu severdi, sevdiği bir şey mi pişirdi? Mutlaka çağırırlar, o da tatsın, o da yesin. Kendileri yiyorlar mı? Yemiyorlar ama yani yemez yedirir, içmez içirir. Kim ne sever bilir, takip eder, herkesle aynı miktarda ilgilenir. Benim soframda güzel konuşma, zevkli, neşeli ve bütün çocuklarım. Yani insan olsun ve yedirelim ve herkes yesin. Ama yani bu çocukların hepsi farklı şey yiyor kızım. Bir de ben herkese farklı yemek yapıyorum. Kimi peynir yemiyor, kimi yoğurt yemiyor. Bunların güzel olmasının sebebi benim yapmam değil. Ben 3 şeye çok dikkat ediyorum. 1, çok neşeli yapıyoruz. 2, hiç dedikodu yok. 3, kimsenin aleyhine konuşmak yok. Eğer böyle yemek yapılırsa Allah'a niyaz ediyorsun, yemeğimi güzel kıl diye. O da çok güzel kabul ediyor. Yani tamamen Allah'la ve dua ile alakalı. Bu. Lezzetin sırrı bu. Annemi öğretmen olarak ben her zaman kafamda şey yapmışım. Fakat eskiye doğru döndüğümde aslında o anneyle çocuk arasındaki o sıcak ilişkiyi hatırlayabiliyorum. Gözümün önüne geliyor. O dönem içerisinde herhalde annemi biraz paylaşmaktan dolayı içimde bir acı olduğunu hissediyorum. Böyle acaba işte birçok insan onu çok seviyor, biraz arkada kalmış hissini hatırlıyorum. Belki bir çocuk olarak annemi diğer kişilerle paylaşmam. Çünkü annem aynı zamanda bir lise öğretmeni, bir taraftan da bir manevi öğretmen. Dolayısıyla oldukça fazla insanın annesi. Annemi işte diğer insanlarla paylaşmak bayağı zor geldiğini hatırlıyorum. Bir kere yaramaz değildi. Yani değildi. Çalışkandı çok. Müdrikti yani. Ne an yapması gerektiğini biliyordu. Biz babasıyla o İstanbul Erkek'ten 1. sınıfa geçtiği zaman hazırlıkta ayrıldık. Ve o zaman Kerim bütün maddi yükü de üstüne aldı. Yani kitaplarını ertesi sene sattı, onların parasını koydu. Orta 3'ten itibaren dışarıya ders verdi. Bütün parasını kendi kazandı. Hiç bana yük olmadı yani. Allah 1000 kere razı olsun. Tabii ki bizim çekişmelerimiz benim anormal titizliğimle ilgiliydi. Ben öğrencilerime gösterdiğim müsamahanın zerresini Kerim'e göstermedim. Ve o da zaten hemen sorardı, öğretmen çocuğu musun vah vah diye. Yani öğretmen anne evladı olmak zor bir iştir. Ama ben çok verdiğim şeyi Kerim'den aldım. Özellikle şimdi ona çok müteşekkirim. Ondan dolayı Allah'ıma şükrediyorum. Ben gerçekten babamın tarzında
ona da eğitmeye gayret ettim. Babamın bize yaptığı tarzda. Mesela olurdum, Ulubatlı Hasan olurdum. Bu koltukları ters çevirir, yukarıdan bayrağımla düşüp ölürdüm. Kerim hüngür hüngür ağlardı. Sonra aynı şeyi yeğenime yapınca seneler geçmiş, niye ağlayayım dedi bana. Yani arada o kadar büyük fark vardı. Çok tarih meraklısıydı. Ve mesela odada herkesin, şarkıcıların resmi olur. Kerim'in odasında Osmanlı padişahlarının resmi vardı. Bizim ailede öyle bir merak var çünkü padişahlara ve tarihe. Yani ne verdi? Tarih hocası bana, hocam cinayet işliyorsunuz bu çocuğu mühendis yapmakla dedi. Tarihçi olacak bir çocuktu bu dedi. Hiç üzmedi desem doğrudur. Ama ben onu üzdüm mü üzdüm. Zor bir anneydim. Cemalnur için büyük imtihan 2 aylıkken vefat eden kızı Gülüm olacaktı. Hikmeti, sabrı, şükrü bu acıyla pekişti, yoğruldu. 4. sınıftaydı. Demek ki 10-11 yaş, 10 yaşında belki. Çok bir kardeş istiyordu. Ben de çok istiyordum. Bana çocuğun olmaz demişlerdi. Ve 10 senede çocuğum olmadı. Ve dolayısıyla ben artık ümidimi kesmiştim. Bir yaz annemle birlikte yazlık evimizdeyiz. Her şey kokuyor filan. Bir tuhaf bir hal var. Gittim tahlil yaptırdım. İnanarak değil yani. Yanılıyorum herhalde diye. Ve hamile olduğumu öğrendim. Çok sevindim. Yani benim anneliğe olan düşkünlüğümü size anlatamam. Şimdi de öğrencilerime öyle. Yani bir anaç tavuk gibiyim acizane. Çok doğru bir şey değil. Onlara da bu kadar çok korumamam gerektiğini biliyorum ama elimde değil. Anneliği çok seviyordum. Yani 50 çocuğum olsa o kadar sevinirdim. Annem çok üzüldü. Yani nasıl bakacaksın da işte tam manevi yolda hizmet ediyorsun da bilmem ne de. Ben de dedim ki anne dedim, Sami anneye gidin şimdi siz bunu söyleyin. Bak Sami anne nasıl paralar dağıtacak, çok sevinirdi bir müminin çocuğu olacağız. Annem Sami anneye gitti geldi. Ne yaptı Sami annem? Hayırlı olsun, sakın işten çıkmasın dedi. Çünkü biliyor öleceğini yani. Sonra ben bir rüya gördüm. Daha hamile olduğumu öğrenmeden. Kıyamet kopuyordu ve hocam Kenan Rıfai Hazretleri elinde kız bebek, sana kendi gülümü veriyorum buyurdular. Gülüm adı oradan geliyor. Sonra Sami anne çok sevdi o ismi. Çok güzel bir isim buyurdular. Ve Gülüm doğdu. Biraz da erken doğdu. Çok güzel bir kızdı. Yani ömründe bu kadar güzel bir bebek görmedikti. Sonra yaşadı. Önce hastanedeydi. Çünkü zor bir doğum oldu. Sonra yaşadı ve ben süt verdim. Kerim'e hiç verememiştim. Çok zevkle süt verdim. Fakat sonra bir kan uyuşmazlığı oldu nedense. Kan verdiler. Oradan mikrop aldı. Dışarıdan gördüğümü hatırlıyorum. Kucağıma hiç almadım. Yani 1,5-2 ay sonra da vefat etti. Vefat ettiği günü de biliyorum. Yani o gün evde sohbet vardı. Ben niyaz ettim, alacaksam bugün al Allah'ım diye. O akşam vefat haberi geldi. O kadar çok ciğerim yandı ki hiç ağlamadım. Annem zaten öyle bir şey. Hemen secde et dedi. Hazreti Fatma'ya eşlik ediyorsun dedi. O laf beni böyle çok etkiledi. Ama tabii siz bir insanız ve şuramda acayip bir ızdırap var. Bunu duymamak için gidip elimi yaktığımı hatırlıyorum. Elim yanarsa belki onun acısıyla ciğerimdekini duymam. Kerim'e nasıl söyleyeceğiz? Kerim de teyzesinin yanındaydı uzakta. Çok istiyor, bekliyor. Onu da hiç unutamadığım 2 hadisesinden biridir. Tabii çok ümit ediyorduk kalmasını, benimle beraber olmasını çok ümit ediyordum ama
olmadığını söylediklerinde kendi içimde halletmeye çalıştım herhalde diye hatırlıyorum. İşte bir banyoya girip bir süre onu düşündüğümü, işte daha sonra da ona bir alasmaldık dediğimi ve tekrar normal hayatıma döndüğümü hatırlıyorum. Tabii büyük bir travmadır benim hayatım için. Acısıyla baş başa yapayalnızdı Cemalnur. Günler, saatler, hatta dakikalar bile geçmek bilmiyordu. Tek dostu Yüce Yaradan'a sığındı, teselliyi onda buldu ve yalnız olmadığını keşfetti. Sonra artık idrak ettim ki o bana şefaat edecek. Ve benim ona ihtiyacım var. Ve benim bu hadiseyi yaşamamda bir hikmet var. Çocuğu ölenlere hizmet etmek maksadıyla Allah bana yaşattı. Tamamen kendimi onlara adamaya çalıştım. Şimdi hala kimin çocuğu ölse haber yolluyorum, bir sıkıntısı varsa paylaşalım diye. 1999 senesinde bir trafik kazasında kızımı ve eşimi kaybettim. İşte o acının tarifi yok. Allah kimseye yaşatmasın, yani kimseyi deneyimlettirmesin. İçinizde bir şey, böyle şuralarınızda bir şey sürekli yanıyor vaziyette. Yani sürekli bir ateş var içinizde ve o ateşle başa çıkmaya çalışıyorsunuz. Annem Meşgurhane'nin bir sohbetine gitmiş. Annem geldi bana böyle yalvardı. Bak benim hocama gelmiyorsun, bari bu hocaya git. Bak o çok farklı falan diye, ama ben o kadar böyle şeydeyim ki, yani benim okumam yazmam var. Ben okurum ve anlarım, yani niye birisi bana bir şey öğretsin halindeyim. Sonra ablam, Allah razı olsun, ben dedi Cemal Hoca'nın derslerine gideceğim. Ben tabii ona da karşı çıktım böyle. Sabır ehli zorlayarak sabrederken rıza ehli razıyım der. Hani hocama annem soruyor, diyor ki çok hastasınız efendim, çok öksürüyorsunuz, sohbetinizi dinleyemiyoruz. Lütfen Allah'a niyaz edin, siz Allah sevgilisisiniz, sizi kabul eder, öksürüğünüz azalır belki biraz. Hocam diyor ki aman Meşguleciğim, hastalık bana Allah'ından misafir değil, şikayet mi edeyim ben o misafirden? Böyle bir aşktır insanı her şeyi hoş gösteren. Hocamın bir çarşamba sohbetine gittim. O gün de hocam evlat kaybetmiş annelerden bahsediyordu. Herkes yok oldu o salonda. Bir ben kaldım, bir de hocam kaldı sanki. Aklımdan, içimden geçen ne kadar soru varsa hocam hepsini anlattı. Hani ben niye bu benim başıma geldi diye işte böyle şeydim. Yani Allah'a sürekli bunu soruyordum. Yani niye benim başıma geldi bu? Ben eskiden her şükrü hamd zannederdim. Ben şükretmeyi hamd bilirdim. Öyle değilmiş ki. Öğrendim ki şükür güzel şeylere oluyor. Hamd ise Allah'ın verdiği her tür belaya oluyor. Hamdı ben beceremem. Hamd Allah benden tecelli ederse olur. Yani insan evladını kaybedince şükredemiyor. Ancak hamd ediyor. Çünkü Allah tecelli etmezse evlat acısı insanı yakıp yok ediyor. Derslere devam ettim. Yani çok etkilendim çünkü. O derslere devam ettikçe de her ders çıkışı ben eve ağlayarak geliyordum. Eşim de diyordu ki bu da mı sana iyi gelmedi acaba? Hani bu kadar ağlamak falan, ama bu ağlamak şey ağlamasıydı. Hem tatmin oluyorum, yani sorularım ben sormadan hocamdan cevaplar geliyor. Biraz böyle sakin olmaya başladım. Ve hocamla da birebir görüşmek istedim. Hocam beni şöyle karşıladı. O şanslı anne sen misin dedi. Ben böyle şey oldum. Dedim ki hocam bu dersleri dinlemeseydim de siz bana bunu böyle direkt söyleseydiniz ben herhalde arkamı döner çıkardım. Hani çok bana şey, ama şimdi birazcık ucundan anlıyorum sizin hani şanslı anne derken ne demek istediğinizi. Ama sevgili tecelli ederse insan, ben çok şükür ki Hazreti Fatma'nın manasını paylaşıyorum diyor. Allah'ım ne mutlu bana ki o sultanın en azından çektiğinin milyonda birini içimde hissediyoruz diyor. İnsan Allah sevgisiyle doğduğunda, Allah güneş gibi içine doğduğunda, Allah'tan başka bir şey kalmadığında her şey güzel senden gelen diyor. İşte bu hal aynı
Ancak onun bizdeki tecellisiyle zuhur eder. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Çünkü o Rahman ve Rahim'dir. Çünkü o aşktır, dağıtır, verir, diriltir, Rahim'dir, korur, sarar ve korur. Beni en çok etkileyen zaman kavramının olmadığını. Şimdi bugün size anlatırken kaç dakika sürdü? 3-4 dakika ya da 5 dakika. 6 ay çektiğim korkunç bir acıydı. Ama şimdi gülerek 5 dakikada anlatabiliyorum. Demek ki aslında tamamen zaman kavramı olmayan bir dünyada yaşıyoruz. Ve biz olayları zaman haline getiriyoruz. Çok şey öğretti Gülüm'ün ölümü bana. Tabii bir de mürşidimle ilgili bir sözüm vardı. Haşa, haddimi aşarak söylediğim. Yani Sami anne vefat edeceklerdi, çok ağır hastalar. Allah'ım onu alacağına beni al desem dedim. Ben zaten ölmek istiyorum, sıkıntılı bir hayat yaşıyorum, o zaman evliyim. En sevdiğimi al dedim. Kerim'i al dedim. Çok kızdı Sami annem. Bunu sonra annem söylemiş ona, ben söylemedim tabii. Fakat sonra bir kitabında benim de yaşamıma sebep çok kişi çok şeyini feda etti diye de yazmış. İşte Kerim çok şükür gitmedi de Gülüm'ü aldı Allah onun yerine. Aslında annemle çok iyi bir yani bir ana oğuldan öte bir arkadaş şeklinde bir ilişkimiz vardı her zaman. Çünkü ben hatırlıyorum herhangi bir problemim olduğu zaman çok rahat konuşabildiğim bir kişiydi. Zaten yaş farkımız da çok fazla olmaması itibarıyla. Ve belki de benim de bir parça yaşımdan daha olgun bir şekilde büyümemden kaynaklanan bir durum itibarıyla evden çıkışım ki üniversite hayatım ben aslında hemen evden çıkarak başka arkadaşlarımla bir ev tutmak suretiyle dışarıda geçirdim. Üniversitenin akabinde de yurt dışına çıkmak suretiyle uzun süre orada kaldım. Bu kadar sevdiğim bir arkadaşımı aslında başkalarıyla paylaşmak ve onun başkalarının dertlerinin daha fazla dinlemesi. Bizim ailede biraz herhalde yolumuzdan kaynaklanan biraz tevazu, başka insanlara yardım etmek, kendi ailemizdeki insanlara yardım etmekten daha da önemli bir değer kazandığı için bunun da yansımaları hayatımızda bulundu. Dolayısıyla annemi birçok insanın yardımına koşmuş bir şekilde gördüğümde belki ben bir parça kendimi daha arkaya itilmiş hissettiğimden geri döndüğüm zaman artık o küçüklükte yani küçük Kerim'in sahip olduğu korkulardan geriye çok fazla bir şey kalmamıştı. Çünkü o tecrit anı, o dönem bu düşünce sisteminin yanlış olduğunu ve annemin aslında değil Türkiye'ye bana göre dünyaya mal olması gereken bir insan olduğunu ve dolayısıyla bunda aslında korkmaktan veya çekinmekten öte tam tersine onun çocuğu olmanın getirmiş olduğu bir şeref duygusuyla karşılık gördü. Bu beni artık o korkudan tamamen uzaklaştırdı. Paylaşmam benim için artık bir sorun haline gelmemeye başladı. Tam tersine onu çok fazla yüceltmeme korkusu, bilincinin hiçbir manası kalmadığını anlamış oldum. Ve tam tersi onu daha yüceltebilmek için onunla beraber ne yapabilirim düşüncesine girdim. Hepimiz Kenaniyiz. Menzil belli, hangi yoldan gidersen git, yol da bizim, yoldaş da bizim. Şimdi bu boynumda taşıdığım ismi şerif Hazreti Ethem aslında Valide Sultan'ın yani annesinin hocası ve hocamın hocası. Tıpkı Hazreti Şems için gibi yalnız ikiniz için dünyaya geldim diyor. Bu kolyeyi Valide Sultan burada bir hotozunun üstünde taşırlarmış. Ben doğduğumda Efendimin eşi anneme takmışlar. Ben de hiç çıkarmadan taşımaya çalışıyorum. Efendim Kadiri Şeyhi, son derece edep, ahlak, yani ilk manevi derslerini, sülûkunu onunla tamamlayıp Kadiri oluyor. Yani makamından düşerek Medine'de okul müdürü oluyor. Burada birçok daha üst görevdeyken sırf Medine'de peygamberin huzurunda olmak için
Muazzam bir aşk Hazreti Peygamber. Keşke buranın köpeklerinden olsam diyor, o kadar. Hazreti Ahmed el-Rifai'nin torunundan Rifailik icazeti alıyor. Kadirilik, Rifailik tamamlanınca bir gün Mevlana ile ilgili Mesnevi dersini verirken orada bulunan bir Mevlevi şeyhi aileden harikulade anlatışından dolayı kendisine Mevlevi şeyhi icazeti veriyor aile tarafından. En son Şazelilik icazeti. O da şöyle oluyor. Kendisi Bursa'da öğretmenken kemanla Taşlı Can Bahri ilahisini çalıyormuş. Ağlaya ağlaya Valide Sultan'la birlikte, annesiyle birlikte taşmış Nilüfer Çayı. Nilüfer Çayı taşınca Valide Sultan, Kenancığım duralım mı artık? Hadi canım, hadi canım diye. Bunu gören bir Şazeli şeyhi, ben Şazeliyim ama böyle bir mucizeyi ben yapamam. Demek ki Hazreti Şazeli'nin onda icazeti var buyurup kendisine o icazeti de veriyor. Böylece devri içinde 4 tarikin şeyhliğini yapıyor. Bunun çok büyük bir önemi var. 4 tarik farklı özellikleriyle tanınıyorlar. Ama bütün tarikatlerin farklılıklarını birleştirmeden Tarik-i Muhammedi üzerinde olunmayacağını bize öğretti hocamız. Yani bir Rifai kadar mütevazi, bir Kadiri kadar ilim sahibi, bir Nakşibendi kadar ibadetine düşkün, bir Şazeli kadar dünya ile ahireti hiç birbirine geçirmeden zevkle yaşayabilen, bütün tarikatlerin özelliklerine sahip bir öğretmen ve bize de hepsini sevmeyi öğretti. Anneanneme sormuş intisap ettiğinde, Şadiye Hanımcığım hangi tarikatı seçersin? Anneannem çok celalliydi. Kadiri efendim demiş. Gelmiş bakmış anneannemin komşusu babaannem. Babaannem demiş ki Şadiye Hanımcığım ben Rifai'yim demiş. Ona sormuş ben Rifai'yim. Buna sormuş ben Rifai'yim. Ay ben ne edepsizim demiş. Ertesi gün gidiyor. Hocama diyor ki efendim affedersiniz. Benim size sormam gerekirken siz bana sordunuz. Yolun önemi yok. Beraber yolculuk edeceğinin önemi var. Hepiniz Kenanisiniz çok şükür buyuruyor. Vakti şerifler hayrola, hayırlar fethola, şerler defola, niyazlar kabul ola. Allah erenleri daima yardımcımız ola. Aşkullah, şevkullah, muhabbetullah, muhabbeti Hazreti Resulullah. Üçler, yediler, kırklar, Gülbangı Nuru Nebi, Babı Keremi Ali, iki cihanda pirimiz, destiklerimiz Seyyid Ahmed el-Rifai ve Cemiyül Evliya, Hazreti Mevlana, Abdülkadir Geylani, Ahmedül Bedevi, Dusuki, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli ve bütün Evliyaullah, Hazreti Nakşibendi, bütün Evliyaullah'ın nuru üzerimize ola ve bu sofranın bereketi bütün insanlığa hizmet halinde çevremize yayıla, hizmetimiz bol ola, aşka ve hizmete dönüşe yediklerimiz, nura dönüşe ve bu gitti ganisi gele inşallah. Ve gene bu sofrada Allah için bir araya gelmeyi Allah nasip eyleye. Cümlemize afiyet olsun efendim. Allah kabul etsin. El Fatiha.